Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Rimak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz bandana modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Çok şık, çok güzel bir model ve bir o kadar da basit. Böyle size birazcık zor gelebilir ama o kadar basit bir model ki yaptığınızda siz de şaşıracaksınız. Hemen böyle çok çabuk hızlıca hazırlayabileceğiniz şahane şık bir model. Çocuklarınız ve kendiniz için hazırlayabilirsiniz. Kombin olarak yapabilirsiniz. Çocuklarınız için hazırlayacaksanız eğer uzunluğunu birazcık daha kısaltabilirsiniz. Ben yetişkin boy olarak yaptım. Bandanamı bitirdikten sonra buharlı ütüyle ütüledim. Üzerine bir bez serdim. Hani direkt ütüyle temas etmesini istemediğim için bu şekilde hazırladım. Kullanmış olduğum malzemem koton iplik kullandım. 330 metrelik bir koton iplik kullandım. Buradan belirtemiyorum ama açıklama kısmında mutlaka hangi ip olduğunu yazarım arkadaşlar. Çok az bir ip kullandım. Öyle fazla bir ip kullanmadım. Yani elinizde böyle hani artmış ipleriniz, yarım ipleriniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Ölçü olarak şöyle bir uçtan diğer uca kadar 47 santimlik bir ölçüsü var arkadaşlar. Dediğim gibi yetişkin olarak hazırladım bunu. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimlik tığ kullandım. Malzemelerim ve örgüm bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınıza da destek verirseniz çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar saç bandımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimizi çektik. İlk zincirimize geliyorum. Şöyle bir sık iğne ile bağlıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bunun içerisine 7 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3. Bunu da yürütüyorum arkada. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi döndürüyorum. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şimdi bakın dibine değil yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ipimi doluyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Bir zincir yanındakine trabzan yapıyorum. Bir zincir yanındakine trabzan yapıyorum. Hiç atlama yapmıyorum. Hepsini tek tek ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzanım var burada. Boşluklarımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de boşluğum var. Şimdi döndürüyorum. 6 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çekiyorum. Yandaki trabzanımızın hemen tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir. Yanındaki trabzanıma trabzan yapıyorum yine. Yine 3 zincir. Tekrar yandaki trabzanımıza trabzan yapıyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar olacak arkadaşlar. 2 3 zincir. Yanındakine trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir ve yine yanındakine trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyoruz yine 1 2 3 4 5 6 7 trabzan. 1 2 3 4 5 6 tane de boşluğumuz var. Döndürüyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen bunun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum ve 4 tane trabzan yapacağım. Buraya 1 2 ikili trabzanlar yapıyoruz. 3 4 ve sondakine de sık iğne ile bağlıyorum. Yine aynı yere sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle bir oval görüntü olmuş olacak burada. Tekrar yanındakine sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitiriyoruz.
İpimi doluyorum ve 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve sık iğne ile bitiriyorum. Yine yandakine sık iğne yapıyorum ve 4 trabzanımı yapıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Aralarda da 4 tane trabzanımız var. Evet, 4 trabzanımı yaptım ve kapattım. Evet, ilkini yapmış olduk. Bakın. Şimdi alt dönüyorum. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ikimiz bitirdik. Devam edeceğiz yine aynı şekilde. Burada tam şu 4 tane trabzanımızın orta noktasındakine, yani bir ikincisine diyelim, şöyle sık iğne ile bağlıyorum. Döndürüyorum. Bir zincir çektim ve bunun içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3, yani şu başlarken yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7. Ne yapmıştık? 4 tane zincir çekmiştik. 1 2 3 4 zincir çekmiştik. İpimi doluyorum. Bakın, dibine değil, yanındakine trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum ve yanındakine trabzan. Bir zincir, ipimi doladım, yanındakine trabzan. Bir zincir, yanındakine trabzan. Her birine tek tek trabzanlar yapıyoruz. Evet, bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Boşluklarımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de boşluğumuz oldu. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Döndürdüm. 6 zincir. 6 zincir. Bakın, dibine değil, yanındaki ilk trabzanımızın tepe noktasına trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yanındakine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. Çok kolay bir model ve çok zevkli ilerleyecek arkadaşlar. Sizler de yaptığınız zaman göreceksiniz. Elinizde çok şık. Sondaki zincirimizi de şöyle trabzanımı yapıyorum. Yine sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzanım var. Boşluklarımda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane de boşluğum var. Döndürüyorum. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum ve bunun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile başlamıştık. İpimi doluyorum ve 4 tane trabzan yapacağım. Ve sık iğne ile de kapatıyorum arkadaşlar. Yandakine geçiyorum. Sık iğne ile başlıyorum ve 4 trabzanımı yapıyorum.
ve sık iğne ile kapatıyorum. Sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi üçüncü yaprağımızı da göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü yaprakta birleştirmemiz olacak. O yüzden böyle tek tek göstermek istiyorum size, nerede ne yaptığımızı görmeniz için. Evet, sonundakini de yapıyorum. 3 4 trabzan ve sık iğne ile kapatıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Evet, şimdi döndürüyorum. 6 tane zincir çektim. Üçüncü yaprağımızın zeminini oluşturacağız. 2 3 4 5 ve 6 zincir çekiyorum. Buradaki yaprağımızın orta noktasını buluyorum. Ortasındaki ilmeğimi buldum ve buraya bir tane sık iğne ile bağladım. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum ve 7 tane sık iğne yapıyorum bunun içerisine. 7. Döndürüyorum 4 zincirle. İpimi doluyorum. Dibine değil, yanındakine trabzan. Aralarda bir zincir. Yedi trabzanımız ve 6 tane boşluk olacak arkadaşlar. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, döndürüyorum. 6 zincir. Yandakine trabzan. 3 zincir aralarda. Şimdi bu sırada birleşim yapacağız. Onu göstereceğim size. Şöyle sonuna kadar gelelim. Evet. Şimdi bakın şöyle koyalım arkadaşlar örgümüzü. Bakın burada devam edersem ayrık ayrık devam edeceğim. Ne yapıyorum? Birleştirme yapmam lazım. Şu ilk yaprağımla birlikte birleşim yapacağız. Şimdi bunu tutuyorum. Zaten böyle baktığınız zaman kendini belli ediyor. Beni buraya birleştir diyor arkadaşlar. Şimdi tutuyorum. Şu ikinci yaprağım. Bu birincisinde birinci dolgu yerimizde zeminimi hazırlamıştım. İkinci dolgu yerimize de birleşimimizi yapıyoruz. Yine tam orta noktasını buluyorum. Yani bu yaprağımızın dolgulu öbeğimizin orta noktasını buluyorum şöyle. Bakın bir sık iğne, bir trabzan ve ikinci trabzanın tepesi olmuş oluyor. Ve şöyle kaydırıyorum. Bunu burada birleştirmiş oldum. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Ve buraya şimdi devam ediyorum. Aynı dolgu sırasını yapacağız. Döndürdüm. Dolgu sırasını yapıyorum. Sık iğne ile girdim. 4 tane trabzan yapıyorum. 4 trabzan aynı yere sık iğne ile bağladım. Sık iğne ile başlıyoruz. Sık iğne ile bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, görüntümüz bu şekilde. Şu an pek bir şeye benzetemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama ilerledikçe benzeyecek. Şimdi döndürüyorum. Yine zemin oluşturacağım. Şöyle 6 tane zincirimi çekiyorum. Artık bundan sonra her sırada birleşim yapacağız. Şimdi yine orta noktasını buluyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Döndürüyorum. Bir zincir ve 7 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada da yine sizlerle birleşimini yine göstermek istiyorum size. Sonrasında zaten
devam edebiliriz diye düşünüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 6 ve 7. Döndürüyorum. 4 zincir. Hangi sırada birleştirdiğimi de tam anlamıyla hem anlamış olursunuz. Bir zincir. Döndürüyorum. 6 zincir. Bu sırada birleşimimizi yapıyoruz. Bu 3 zincir çekmiş olduğumuz sırada birleşimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar önce dolgularımızı yapalım. Evet. Şimdi şöyle tutuyoruz. Bakın diyor ki beni birleştir burada zaten. Hemen ne yapıyorum? Buradaki yaprak kısmımızın şu ikincisine, bu ilk dolgulu olanda birleşim yapmıştık, zemin yapmıştık. Şu hemen sıradakinde arkadaşlar ve orta noktasını buluyorum. Orta noktasına kaydırmayla bağlıyorum. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. Ve yuvamın içerisine yine sık iğne ile başlayıp trabzanla devam ediyorum. 4 tane trabzanla ve sık iğne ile de kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi her sırada bu şekilde birleştirmelerimiz olacak. Biraz büyüdükten sonra zaten hani bir iki sıra daha gittikten sonra şeklini alacaktır saç bandımız. Çok şık, böyle rengarenk hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Emin olun örümü de çok zevkli. Çok da hızlı ilerliyor. Gördüğünüz gibi hemen 4 yaprağımızı oluşturmuş olduk. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, son görüntümüz bu şekilde. Şimdi devam edeceğiz. Yine bakın zemin oluşturacağız. Tekrar böyle bir yaprağımızı yaparken şu 3 zincirlik olan sırada yine birleşimimizi yapacağız ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdi bitirdikten sonra ben kaç sıra ve kaç santim yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Sonrasında bağcık kısımlarıyla devam edeceğiz. Arkadaşlar ben bandanamı tamamladım. Sadece bağcık kısımları kaldı. O kısımları da beraber yapacağız. Toplamda bu yapraklardan 13 tane var. Sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane yaprak kısmımız var. Santim olarak da bu uçtan bu uca kadar 47 santimlik bir ölçüsü var. Şimdi bağcık kısımlarını beraber yapalım. En son bakın burada kalmıştık. Şurada yaprağımızı yaptığımız yerde. Evet. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum öncelikle. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve buradaki bağcık bu yaprakla birlikte tam yaprağımızın orta noktasıyla birleştiriyor. Şöyle kaydırma şeklinde birleştiriyorum. Eğer 6 zincir size fazla geldiyse 5 tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi döndürüyoruz arka kısmına. Tam şu orta noktaya kadar kaydırmayla gelelim. Şöyle batıyorum. Yani zincirimizin tam ortasına geleceğiz arkadaşlar. O da 3 tane kaydırmayla birlikte tam orta noktasına gelmiş oluyoruz. Evet. Şimdi bağcığımız için zincirimizi çekelim. Toplamda 75 tane zincir çekiyorum ben. Eğer daha fazla hani isterseniz uzunluğunu ona göre yapabilirsiniz. Evet, 75 zincirimi çektim. İpimi doluyorum
2, 3, dördüncüye batıyorum. Şöyle birazcık uzattım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 4 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 5 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. 4 zincir. Ve hemen yine aynı yere batıyorum. Ve içinden çıkarıyorum. Böyle bir yaprak hazırlamış olduk bu kısımda. Şimdi buradan aşağıya kaydırmayla iniyorum arkadaşlar. Bakın şöyle batıyorum. Kaydırıyorum. Batıyorum. Kaydırıyorum. Sıra sonuna kadar kaydıra kaydıra ineceğiz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın zincirimin sonuna kadar geldim. Şimdi burada kalan bu kısımları yine kaydırmayla tamamlıyorum. Yani burada 6 tane zincirimiz vardı. 3 tanesini kaydırmayla yaptım. Ortaya kadar geldik. Zincirimizi çektik. Şimdi yine kalan 3 taneyi de yine kaydırmayla birlikte yapıyorum. Evet, bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu ipimizi de yine şöyle burada gizleyebiliriz arkadaşlar. Bir iğne yardımıyla, işte tığ yardımıyla şöyle aralarda ilerletebildiğiniz kadar ilerletin. Sökülme durumu olmasın. Evet. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Şöyle. Şimdi bu kısmı yapacağız. Evet, bu kısımda bakın buradaki yaprağımız bununla birleşmemiş şekilde. Şimdi öncelikle bunun birleşimini sağlıyorum. Şu başlangıç yerimiz burası bizim. Yani ilk halkamızı yapmış olduğumuz yer. Bakın burada bağcığımızı bitişimizi de yaptık. Burada ilk başlamış olduğumuz yer. Şimdi şu yarım yaprağımızın hemen şu başlamış olduğumuz halkamızın yuvarlağımızın içerisinden ipimi takacağım. Öncelikle şöyle alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Şu ip tığımın arasında kalıyor. Tekrar bir zincir yapıp bunu buraya sabitledim. Şimdi burada herhangi bir sökülme olmaz. Zaten ipimizi de yine yürütürüz. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Şuradaki yaprağımızı birlikte birleştiriyoruz. Hemen tepe noktası ile birlikte birleşimi sağlıyorum. Eğer iki zincir dar gelirse 6 tane pardon 3 tane de zincir çekebilirsiniz. Şimdi döndürüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir arkadaşlar çekiyorum. Diğer tarafta hani birleştirirken 6 zincir çekmiştik ya. Burada da yine aynı şekilde 6 zincir çekiyorum. Ve yine şuradaki yaprağımızın yani bu kısımda bakın burayla birlikte yine birleşimimizi sağlıyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi ortaya kadar kaydırma ile birlikte geleceğim. Kaç taneydi? 3 tane kaydırma yapmıştık. Evet, tam orta noktasına kadar geldim. Şimdi yine bu tarafta bağcığımız için 75 tane zincir çekmiştik. Yine 75 tane zincirimizi çekip gelelim. Evet, 75 zincirimizi çektik. İpimizi doluyoruz. Yine 1, 2, 3 şöyle dördüncü ilmeğime batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Aynı yere battım. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. 2 çıktım. Tığımda 5 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip yine aynı yere batıp kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi zincirimizin üzerine yine kaydırmayla birlikte başlamış olduğumuz yere kadar gelelim arkadaşlar.
Evet, zincirimizin sıra sonuna kadar geldik. Sonrasında burada kalan 3 tane zincirimizi de yine kaydırmayla iniyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, böylelikle tamamlamış olduk. Bandanamızı şöyle iplerini gizleyip son haliyle gelelim. Bandanamız hazır. Çok şık, çok kolay bir model oldu. Böyle saçınıza taktığında da gerçekten çok güzel duracak bir model oldu. Çocuklarınız için, kız çocuklarınız için, kendiniz için yapıp kombin olarak hazırlayabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz, satışını yapabilirsiniz. Şahane bir model arkadaşlar. Umarım elimden geldiğince en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Yavaş bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Ama anlamadığınız, takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sormayı ihmal etmeyin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.